cumartesi yarın itibaren bütün 3 gün boyunca bu yolu kapatacakları için festival marketini sanırım buraya taşımışlar. Hikayenin devamında şöyle oldu. 3 gün 4 gün işte muhabbet ettik, oturduk, zaman geçirdik. Karı bana dedi ki ben sıkıldım senden. Bastı gitti, kocasını da bıraktı Kopangan'a. Biz dedik her şey yolunda mı, iyi misiniz, yardımımıza ihtiyacınız var mı? Yok dedi, senin muhabbetin sarmıyor dedi. Bayağı bildiğin kocasını da bıraktı gitti. Biz de dedik iyi siktiri git. Hani küfür falan da banlamayacağım yani. Dedim git kanka. Hani bana ne yani. Gitti ve geri dönmedi hala bu arada. 2 gün oldu gideli. Bu akşam dönecek galiba. Bilmiyorum, yüzünü görmedim. Aradı. Açmadım çünkü ben zaten Songkran'da burada olmak istemiyordum. Biz Malezya'ya dönecektik. 4 gün burada ada dönüşü dinlenecektik. Malezya'ya direkt tek bilet gidecektik. Şimdi mesela Hatya'ya gidemiyoruz çünkü Songkran'dan dolayı hayvan gibi pahalı orada konaklamak. Burada kalamıyoruz. Hani ne yapacağımızı da tam çözemedik. Bir gün uzatacağız. Gece treniyle dönmek zorundayız. Bu karı bana böyle kazık attı. Ya açmamışlar ya. They didn't open. Açmamışlar ya. Yarın açılacak diye her yer, her şey kapalı. Bir kere daha. I just wanted to one more time that weekend. One more, you know, chuchuit. İnanamıyorum ya. Bir kerecik daha dünya gözüyle bir sevdiğim pazarı görmek istedim. One more time. I just want to see what I like. Bu karının attığı kazık da böyle bu arada yani. Ben cumartesi günü pazarı görecektim. Biz bunlar gelecek diye nakit de çekmedik. Biz dedik ki biz gelmeyeceğiz, bir sonraki gün geleceğiz. Tamam dedik. Dedik nasılsa son gün cumartesi beraber gezeriz, en azından bir şeyler olur. Ona da gelmedi. Neyse sonuç olarak aradı, açmadım. Vallahi eşini de aradım. Eşini de aradı. Eşi de açmadı. Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Ben hayatta hiç kimsenin sorumluluğunu üstüme almadım. Almayı da düşünmüyorum. Buraya konser yapacaklar. I think it will start tomorrow concert. Yeah. So it's good, like we can watch from our hostel. They started to put water. Sanırım savaş yarın başlayacak çünkü böyle su tabancalarını çekmek için kovaları koymaya başlamışlar. I think they will refill all the time. Yeah, but they started to put. So after people that you can go take more water. Yeah, not falling in the river. All what they say is all around cities they will put more like this cans on the truck. Bütün şehre böyle su bidonları, ondan sonra su kamyonları koyacaklarmış yarın. Okay, it's good. At least I can make shoot from roof. I think you will not see from it, but yeah, a little bit, but still you will. Like for water wall only. I don't need to see all area. Like you know, small shoots from my YouTube channel. Arkadaşlar kameram cool, okay. Kameram su geçirmez olmadığı için yarın çekim yapamayacağım. Ama dedim ki çatıdan bir yerlerden çekim yaparım. Bayağı büyük bir olay olacak bence çünkü herkes böyle deli gibi hazırlanıyor. Neyse hani her şerde bir hayır vardır. Sadece benim sinirlendiğim tek şey bu hayatta. Herkesin bir kırmızı çizgisi vardır. Benim kırmızı çizgim bana sıkıcı denmesi. Bana her şeyi söyleyebilirsin ama bana sıkıcı deme kardeşim yani. Ben gerçekten çok sinirlendim yani ve geçmedi. Çünkü hani karşılığında bu yaptığım arkadaşlığın ve bu vericiliğin hiçbir şey göremedim. Ve memnuniyetsiz yani. Havuza gidelim kanka diyorum, gelmiyor. Ormana gidelim diyorum, çok pahalı diyor. Çok pahalı dedi, orman kişi başı 150 bah verecektik ve bütün günü böyle ne güzel doğanın içinde geçirecektik. Kalktı siktirdi gitti 700 baha gece feribotuyla Kopangan'a. Üstüne 2 gece orada para verdi konaklamaya. Artık ne hali varsa görebilir. Bu videoyu da yayınladığımda herkes kendi yüzünü göstermiş olacak. Zaten neyse bunu yutayım hadi. Böyle yarın en azından festival alanını görmüş olduk. Şimdi I think we need to search for nam nam. Yemek, food. So where we will go? I don't know, I'm just walking randomly. Maybe this market where we came.
We can check. You don't want? No, we want to. Günaydın. Bir haftamız doldu. Entrikalarla dolu. Balagan dolu. Check-out yaptık. Saat 12'deydi. Biz bekliyoruz ki en azından bu çekip giden arkadaşımızın, hanımefendinin eşi hani bir kapımızı tıklatır, görüşürüz işte, eyvallah der, hani ne bileyim bir şey der falan sandık. Bir çıktık odadan, gitmiş adam yani. Ve biz bunlar yüzünden bir hafta kaldık. Çok ilginçti. Ya anlatamıyorum. I can't express my feelings. It was so weird. Kocam da aynı. I thought you are friends also. Bir de Daniel'le arkadaş olduğumuzu falan sanmıştık yani hani. Ve kötü hiçbir şey söylemedik hani. Arkadaş bizimle dertleşirken bir şeyler anlattı. Biz de dedik ki eşindir kardeşim, hani sen zaten ne olduğunu biliyorsun. Öyle kabul etmişsin, öyle sevmişsin. Yargılamak bize düşmez falan dedik. Bak düşün yani. Bu hayatta arkadaşlar, hayatta bir şeyleriniz olsun istiyorsanız kötü insan olacaksınız. Ben artık buna eminim yani. Neyse, bugün Songran akşam festival başlayacak büyük ihtimalle. Şu an bir gece daha uzattığımız için ilk gittiğimiz hostele gidiyoruz. Hem konum olarak o kaldığımız hostel daha yakın her şeye. Hem de sus motorcu. Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken. Hem de festival alanına çok yakın, dün gösterdim akşamki videoda. Hava güzel çok şükür. Bu hafta çok sıcaktı yani böyle. Şu an yürünebilir, düzgün bir hava var. O yüzden çantalarımızı taktık sırtımıza. Diğer hostelimize geçiyoruz. Bir de tren bileti soracağız. Hani ne kadardır ne değildir diye. Ve Malezya'ya geçeceğiz. Lütfen Malezya'ya niye geçiyorsun, niye ikisi arasında mektup okuyorsun diye sormayın. Sebebi çok basit arkadaşlar. Tayland'da çok böyle uzun kalmak için gelmemiştik. Bir zarar yapmak için gelmiştik. Bir sürü bu olaylar sonucu biz Tayland'da bir ay kalmış olduk. Şaka gibi. Neyse, bu olayları da vardır. Her şerde bir hayır diyerek geçiyoruz. Demek ki kaderimde Tayland'da uzun süre kalmak da varmış. Çünkü geçen geldiğimizde çok kısa kalmıştık. Böyle hızlı hızlı her yere geçmiştik. Güzel oldu. Bir de size Songran'ı göstereceğim. Kendim de göreceğim. Bakalım neymiş bu öve öve bitiremedikleri Songran. İşte eğlencelim diye. Sonra Malezya'da Daniel'in işe gitmesini bekleyeceğiz. Daniel'in projesi belli olduğu zaman da ben Endonezya'ya gideceğim. Daniel çalışmaya gidecek. Endonezya'dan sonra nasipse artık Güneydoğu Asya turu bitiyor. Videonun sonlarına denk geldiniz. Bari baştan açın da izleyin. Ama dünya turum bitmiyor. Bakalım yani, biz o kadar deli dolu manyak insanlarız ki ne olacağı belli olmaz bu hayatta. Nehir tarafına doğru geldik ve savaş çoktan başlamış burada. Okay, let's cross, no? Beni ıslatırlarsa bir tık söyleyeceğim ama yoldan geçenleri ıslatıyorlar. Mecbur çekeceğiz video. Buradan böyle yolu kapatmışlar. Devamında büyük ihtimalle savaşı yapıyorlar. Bunlar ne bilmiyorum. Böyle yerler zaten sırılsıklam. Şu an başlamışlar bile bedava araba yıkama gibi. Fırlatıyorlar. Savadika! 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 İyi ıslatmadılar beni. Videoya da salladılar. Şu an etraf gösteriyorum size. Yarın bayağı büyük olacak.
I think tomorrow it will be more huge. Böyle kovaları da hazırlamışlar yarın için. Bugün önden trial love. Today is small trial. Tomorrow it will be huge. But I didn't understand, what are these colorful stones? Is this what you throw to people, in the... Holy? Yes. Holy Fest? Like Ah, this spot, okay. Let's put this spot here. Okay. Ufak tefek ihtiyaçlarımızı almak için çıktık, Seven-Eleven'dayız. Pardon, makyajıma bakarım. Şuna bakar mısınız? İçeri su sıçrar diye bütün ekranları böyle yapmışlar. Çünkü kapının her yerinde bu şekilde su savaşları var. Adam yoldan geçenleri ıslatmaya başlamış bile. Şimdi otele yürüyoruz. Dayı burada hortumla başlamış. Allah aşkına bizi ıslatmasın. No way. H&M. İnmeye devam ediyoruz şu an. Bir kere zaten bu tarafı full kapatmışlar. Bu yolu da kapatacaklar büyük ihtimalle araba şeyine. Bunlar satışa başlamış. Bunlar çok insancıl değil. Ötekiler çok tatlıydı, selam vermişti. Bu restoran da masayı yeni atmış buraya. Dayı biz buradan nasıl yürüyeceğiz? Şu an hiç sikime takmadan yolun ortasından yürüyorum. Çünkü sikim yok takmak için. Burayı da kapatmışlar. Böyle full. Akşam var ya burası üf. Şenlik. Otelimiz burası işte. Kaldığımız yer. Let's cross, no? Told me. Şimdi Süren'in tepkisini de çekmek istiyorum. Bizim geri döndüğümüzü görünce. I want to make video when she saw us again. Her reaction. Bakalım. Çok sıcak. Savadika. Yes. Trafiğe kapatacaklar. Ay kafam şişti sesten. Ve bir saate falan festival başlayacak. Festival başlamadan işte nakitimizi bilmem neyimizi yapalım dedik. Çünkü büyük ihtimal festival başlayınca her şey çok çılgınca olacak. I think everything will be crazy because even 7-Eleven make scotch tape for their what is valuable. Ya bulduklarını satacaklar galiba, bilmiyorum. Biraz böyle I start to get excited, you know, like aha falan. Öyle. Orada bir tane biri hortumla geline getirip satmaya başlamıştı zaten. Ama sıcak yani, bilmiyorum şu an. Hani kimse yok sokakta, baksanıza. Millet de geç çıkar bence. Bakalım hostelde arkadaşlarımız biz de çıkacağız sonra da dediler. Hep beraber çıkıp savaşı yaparız galiba diye düşünüyorum. You want water gun? Love? No? No. If you go... Why we don't buy in 7-Eleven? Because I don't want. How you will fight in the street without... Bunlar delirmiş. Bak şimdi göstereceğim. İtfaiye araçlarını getirip buraya dizmişler. İnsanları ıslatmak için böyle sırayla. Dayı ne istiyorsun? Bebeklerden hiç hoşlanmıyorum. Bunlar da bir şey taşıyor. Trafiğe kapatacaklar büyük ihtimalle şimdi. Aynen. Alkol almak yasak. Okey. Songkran'da alkol almayı yasaklamışlar. İlginç. Hello. Arkadaşlar bütün şehir ıslanmadan bu adamlar rahat etmeyecek, benden söylemesi. Önden azıcık çekim yapıyorum ki en azından size etrafı gösterebileyim. Savaş sırasında nasıl olacak anlamadım çünkü yani baksanıza kocaman itfaiye hortumunu getirmiş yani ıslatmak için millete. Burayı artık tamamen trafiğe kapattılar ve Songkran'da alkol almak yasak. Burası da bizim hostelimizin ara girişi. Direkt buradaki ana caddeye çıkıyor. Büyük ihtimal burada savaş alanı olacak. Burada hani şu kurulan pazarlarda yemek olacak. İşte saat 3-4 gibi başlayacağız dediler.
hostelimizi neden seviyorum? Bak size etrafı gösterdim. Fittir'i geçtim aradan. Geldim. Şimdi herkes hazırlık yapıyor. Geriye sadece beklemek kaldı. Bunlar delirmiş. Bak şimdi göstereceğim. İtfaiye araçlarını getirip buraya dizmişler. İnsanları ıslatmak için böyle sırayla. Dayı ne istiyorsun? Bebeklerden hiç hoşlanmıyorum. Bunlar da bir şey taşıyor. Ha, trafiğe kapatacaklar büyük ihtimalle şimdi. Aynen. Alkol almak yasak. Okey. Songkran'da alkol almayı yasaklamışlar. İlginç. Hello. Arkadaşlar bütün şehir ıslanmadan bu adamlar rahat etmeyecek, benden söylemesi. Önden azıcık çekim yapıyorum ki en azından size etrafı gösterebileyim. Savaş sırasında nasıl olacak anlamadım çünkü yani baksanıza kocaman itfaiye hortumunu getirmiş yani ıslatmak için millete. Burayı artık tamamen trafiğe kapattılar ve Songkran'da alkol almak yasak. Burası da bizim hostelimizin ara girişi. Direkt buradaki ana caddeye çıkıyor. Büyük ihtimal burada savaş alanı olacak. Burada hani şu kurulan pazarlarda yemek olacak. İşte saat 3-4 gibi başlayacağız dediler. Hostelimizi neden seviyorum? Bak size etrafı gösterdim. Fittir'i geçtim aradan. Geldim. Şimdi herkes hazırlık yapıyor. Geriye sadece beklemek kaldı. İtfaiye araçları şöyle sulama ekibi olarak başlamış. Herkes de bu arada yağmurlukla falan geziyor şu an. Ya da böyle gençler ıslanmak istediği zaman altına giriyorlar. Oh, duş alındı şu an güzelce. Ya. Arkadaşlar vallahi kameram su geçirmez diye girmiyorum. Yoksa altında yürüyüp size video çekerdim yani. Bakalım biraz daha saat ilerleyince çekerim video.